Herkese merhaba, ben Burak. Oyun geliştiricisiyim. Unreal Engine 4 ve Unreal Engine 5 kullanıyorum. Yakın zamanda Matrix Awakens adlı bir teknoloji demosu yayınlandı. Unreal Engine 5 Experience adıyla. Ve şu anda sektörde olan olmayan herkes bu demoyu konuşuyor. Sizlerle beraber bir oyun geliştirici olarak, bir Unreal Engine 5 kullanıcısı olarak bu teknoloji demosunu beraber inceleyeceğiz. Size Unreal Engine 5 içerisindeki teknolojilerin bu demoda nasıl kullanıldığını aktarmaya çalışacağım. Maalesef elimde ne PlayStation var ne de bir Xbox serisi var. O yüzden Unreal Engine'in paylaşmış olduğu videoyu sizlerle beraber izleyip yorumlarımı sunacağım. Alt yazıları açmış olmam lazım. Öncelikle burası tamamen in-game render. I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are in the Gerçek choices Keanu Reeves'i dinliyoruz. the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you. Bakın size hep ekranlar arası geçişler sunuyorlar ki gerçeklik algınızı kırın. What is real? How do you define? Şu anda gerçek filmden kesit. Hop. For instance, I'm not even sure why I'm here. Sağdaki karakterin dijital bir insan olduğunu anlayabilirsiniz. Şu anda Keanu Reeves'in de dijital bir insan olduğunu anlayabilirsiniz. Ama o kadar iyi ki her şey. Bakın hep aynalar, ekranlar. I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Şu anki görüntüler Matrix'in ikinci filminden direkt görüntüler. Yani şeyde değil. Unreal Engine 5 kullanılmış görüntülerde değildi o filmdeki sahne. Ve şu anda Metahuman'a geçtik. Hi, I'm Carrie Ann Moss and I played Trinity in the Matrix films. Ya yüz animasyonları aşırı iyi gerçekten ya. Arkadakilerin tamamı Metahuman. Yani öndeki karakterler Keanu Reeves ve Moss özel yaratılmış birer digital humanken arkadakilerin diğerkileri tamamı Metahuman creator'lar üretilmiş diye düşünüyorum. Ve Unreal Engine 5 tek demosunun içerisine girmiş bulunmaktayız. Dördüncü boyut. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Güzel dokundurmalar. Arkadaşlar bunların tamamı in-game render. Yüz animasyonları, karakter animasyonlarının tamamı zaten yapılabilir şeyler. Ancak şu anda var olduğumuz şehrin tamamı Unreal Engine 5 içerisinde yaratılmış ve tamamı şu anda load edilmiş bir şekilde. Burada bizi dahil ediyorlar. Sizin herhangi bir Metahuman'la üretmiş olduğunuz karakteri de burada yer alabileceğini söyleyebilirim. Çok çok iyi ya. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Çok hoş yapmışlar. Bu noktada deneyimde kontrolü biz ele alıp biz ateş ediyoruz. O yüzden artık filmlerin de böyle küçük interaktif hikayeler haline dönmesi de an meselesi. Acaba patlamaları, çatlamaları real time mi çözüyorlar yoksa herhangi bir simülasyon programından çıkmış işte Houdini'dir, Blender'dır, ne bileyim Maya'dır o tarz şeylerden mi çıkma? Yani şu ateş ettiğimiz yerlerin lokasyonları nasıl belirleniyor merak etmiyor değilim. Keşke bu projeyi
PC'de sunsalardı o zaman çok farklı şeyler söylenebilirdi. Birazcık aslında buradaki küçük bilgileri saklamak adına ben sadece konsollarda yayınladıklarını düşünüyorum. Trinity? They're on the car. Who's the roof? My pleasure. Çok hoş ya. Boys. Bakın Dissolve şeylerini gördünüz mü? Shader'larını. Bizim 1-2 aydır baktığımız şeyler aslında. Bedava sunulan paketlerden. We need cover. Hang on. Still on us. Ya şuradaki poligon sayısı rahat 10 milyon, 20 milyon falan vardır herhalde ya. Sırf şu sahnede. Supposed to be safer. İyi ya. These guys just don't give up. Watch out. Hang on. Okay, how about the big gun? Thought you'd never ask. Ya şov yapmışlar abi. Out of this. Ya şunu Xbox'ta, PlayStation'da falan oynatılabiliyor olması büyük teknoloji. Bakın arkaya bakın sadece. Çok çok iyi ya. Her şey çok iyi. Too many of them. You again. Hold steady. Bakın burada hop sequencer'a geçti. Ya şu küçük mini videoları bile direkt engine içerisine alıyor olmanız hem işin interaksiyon boyutunu hem de sinematik boyutunu tek bir uygulamadan yapabiliyor olmanız çok büyük bir teknoloji bence. Küçük şovlar. Bakın Matrix yeşilini görebiliyorsunuz trailer'ındaki. Şurada bir durdurmak istiyorum. Ya şu şehrin tamamının load edilmesi. Bakın şurada. Şurada durduracağım. Normalde oyunlarda ve bu tarz işte büyük işlerde bir fokus alanınız olur. Dersiniz ki burası daha önemli, detayları burada ver. Geri kalanını gerekirse işte bir image'le ver, bir plane'le ver ve poligon sayısını azalt. Şu an arkada gördüğünüz bütün binaların tamamı load edilmiş. İşte belki de bir binanın tanesi 100.000 poligon, 200.000 poligon, 500.000 poligonluk binalar ve tamamının şu anda bakın sana bütün şehri şu anda gösterebiliyorum denmesi zaten büyük olay. Hani burada şey diyebilirsiniz abi şu anki filmler bundan daha iyi görünüyor. İşte bazı oyunlar bu oyunlardan daha iyi görünüyor ama şu sahneyi verebilmek asıl teknoloji o. Peki bu büyük şehri bize nasıl gösterebiliyor bir anda? Şimdi oraya geleceğiz. İşin daha böyle kritik yerleri. Bir, Mass AI. Normalde AI'larımız farklı proseslerde çalışmaz. Genelde oyunun core prosesinin yanında bir yeni thread açılır. Orada AI işleri götürülür. İşte pathfinding'i yani bir yerden bir yere nasıl gideceği ya da şu anda hangi aksiyon yapacağı, kaçması mı lazım, cover alması mı lazım, saldırması mı lazım, saldıracaksa neyle saldıracak, bomba mı atacak, işte yakın dövüşle mi saldıracak? Bunların tamamı aslında birer iş. Bilgisayarın çözmesi gereken iş ve bir sahnede maksimum sizin AI sayınız işte 50 olur, 100 olur. 100'den sonra AI'ınız aptallaşmaya başlar. Cyberpunk'ta bazen yapay zekaların hiçbir şey yapmadığı ya da salakça hamleler yaptığını görürsünüz. Bunun sebebi aslında belli bir sayıdan sonraki AI saçmalamaya başlıyor. Burada Mass AI dedikleri şey bu trafikteki bütün agentların tamamının aynı anda hesaplanabiliyor olması. Yani Bird Party ise
Unreal Engine 5 demo videosunda da söylemiştim. Şeyinizi chunk'lara bölüyor. Dünyanızı chunk'lara bölüyor. Chunk dediğimizde işte 1 kilometreye 1 kilometrelik bir alan gibi düşünebilirsiniz. Ya da 100 metrekare 100 metrekarelik bir alanda düşünebilirsiniz. Bu içerisindeki şeyleri load ediyor. Geri kalanını hide edebiliyorsunuz. Ya da geri kalanındaki yapay zekaları kapatıp sadece şu anda gördüğünüz yerin yapay zekalarını aç diyebiliyorsunuz. Bu tarz işlere yarıyor Word Partition denilen zımbırtı. Ama hala gelmedik asıl şeye. Lumen. Lumen birinci şeyimiz. Işığın real time hesaplanması, dynamic hesaplanması. Genelde oyunlarda statik hesaplanır. Genel aydınlatma, işte ne bileyim duvarınızda bir lambader vardır. O sürekli aydınlatır. Stationer ışıklarınız vardır. Stationer ışıklar önceden bir hesaplama yapar. Ancak hareket eden bir obje geçtiğinde onun da ışığını hesaplar. Her şeyi dynamic hesaplamadığı için daha uygundur. Biraz optimizedir. Ama yine de hareketli objelerin de ışığının hesaplanması için statikten daha pahalıdır. Bir de işin dinamik ışık kısmı var. Hiçbir şeyi önceden hesaplamaz. Tamamen o anki durum neyse ona göre bir ışık hesaplaması yapar. Ancak bu çok pahalıdır. Lumen teknolojisiyle bütün ışıkların tamamını movable yani dinamik yaparak optimizasyon sorunu da olmadan bir şekilde çözebiliyorlar. İnanın Lumen'in arkasında ne çalışıyor, teorisi nedir bilmiyorum. Daha önceden Crytek kullanıyordu bunu CryEngine'de ancak optimize yapamamıştı Unreal Engine 5 içerisinde. Şu anda hala optimize değil ancak optimize olacaktır diye düşünüyorum release olduğunda. Rule Based Object Placement aslında Procedural Generation. Biraz havalı konuşmuşlar ancak zor bir şey değil. Niagara Particle sistemi tamamen GPU'da hesaplattırabiliyorsunuz. İşlemcinizden yükü alabiliyorsunuz Nanite. Nanite işin tamamen rendering kısmında yer alıyor. Eskiden nasıl anlatayım? Bir objeniz var 1 milyon poligonluk. Siz buna LOD hesaplardınız. İşte belli bir mesafedeyken sadece 100.000 poligon göster. Daha da uzaktayken sadece 10.000 poligon göster diye. Ve bütün objeniz böyle deform olurdu uzaktayken. Şimdi Nanite teknolojisiyle bakın. Sizin objelerinizi chunk'lara bölüyor. Ve o chunk'ların bize dönük kısımlarını daha detaylı gösterirken bizden uzak olan kısımlarını daha az detaylı gösteriyor. Bakın şu mouse'umu takip ederseniz şuradaki bir üçgenlerin küçüklüğüne bakın. Bir de uzaktaki üçgenlerin büyüklüğüne bakın. Uzaktaki objelerin bize dönük taraflarını daha büyük chunk'larla render ediyor. Yakındakileri daha küçük. Böylece detayları daha iyi görebiliyoruz. Ve bize dönük olmayan kısımların daha büyük oluyor. Böylece daha optimize çalışabiliyor. Kaos ise tamamen işin patlama ve çatlama kısmı. Engine'de çözdülerse eğer bütün bu araç deformasyonlarına helal olsun demek istiyorum. Temporal Spore Resolution belli başlı alanlarda daha çözünürlüğü yüksek hesaplamalar yapmanızı sağlıyor. MetaSounds yeni geldi. Aslında kullanılan yerleri vardı daha önce. Ancak MetaSounds şu anda direkt engine içerisinde de yer aldı. Ses tasarımcılarının, ses tasarımcılarının, ses designerlarının mutlaka açıp incelemesini istediğim ve bunu bizimle paylaşmasını istediğim bir şey. Zaten yerli fazla bu tarz teknolojileri takip eden insan yok. Lütfen eğer takip ediyorsanız sizler de YouTube'a gelin. YouTube linklerinizi Discord kanalında paylaşın ki Unreal Engine kullanan kişiler bir ekosistem oluşturabilsin ve birbirimize bu yeni teknoloji hakkında bilgileri daha rafine, daha iyi aktarabilirim istiyorum ben. Dediğimde Knight'ı gösterdi. MetaHuman zaten kanalımda 4 tane video var MetaHuman'larla alakalı. Şurada gördüğünüz bütün karakterleri MetaHuman Creator'la yaratmışlar. Yani sizler de artık bir karakter artist olabilirsiniz. İşin acaba MetaHuman'ların hareket ettirme sistemini neyle yazdılar? Lokomosyonu nedir bilmiyorum. Şimdi in-game'e geçti. Bundan sonrasında video nereye gidecek bilmiyorum. Dediğim gibi Unreal Engine 5 kanalından videoyu açıyorum. Şehrin tamamında yürüyebileceğinizi gösteriyor burada ve hepsi çok şık görünüyor. Şuradaki pencerelerin içerisinde de bir derinlik algısı var. Bakın şuradaki tabloya bakın. Çok kesti ama evlerin içerisi render, yani evlerin içerisinde de bir şeyler varmış gibi görünüyor. Bunlar tamamen pseudo fake. Evin içine giremediğimiz için bir orada render picture var.
sizin kameranıza göre derinlik algısı yaratıyor. Orada aslında sadece bir image var. Size böyle sanki içerisi de render edilmiş gibi görünüyor. Yoksa zaten bu kadar detaylı hala hazır değil teknoloji. Bakın şurada derinliği algılayabilirsiniz. Bir tane LinkedIn'de post gördüm. Size şimdi onu açmak istiyorum şu videolardan sonra. Bu şehrin içerisinde ne var? Şu anda gördüğünüz şehir nelerden oluşuyor? Ne kadar büyük bir alanda, ondan bahsetmek istiyorum. Şu video bittikten sonra. Yani GTA 6'nın neden geç geldiğini bu videoda çok net anlayabiliyoruz. Çünkü Rockstar da biliyor. Gelecek ne? Next Generation nasıl gelecek? Belki de bununla hazırlayacaklar GTA 6'yı. Ve bizim neden Türkler olarak bir GTA serisi çıkaramadığımızın da aslında neden ve sonucu burada. Bütün şehir ayaklarınızın altında, tamamı aynı anda render edilmiş. 2 yakalı, ortasından nehir geçen ve 10.000 tane falan bina vardır herhalde. Şimdi o postu göstermek istiyorum size. Mark Petit, Vice President General Manager, Unreal Engine'in yönetim kurulu başkanı diyebiliriz. Şehir 4138 kilometre genişliğinde ve 5000 kilometre uzunluğunda. Yani 5000 çarpı 5000 2,5 milyon kilometre kare kadar bir şey ediyor herhalde yani. Ve Los Angeles şehir merkezinden biraz daha büyük diyor. Şehrin merkezi 15 kilometre kare ve şehrin çapı ise 14.000 kilometre uzunluğunda. 260 kilometrelik bir yol mevcut ve 512 kilometrelik yürüyüş yolu, kaldırım mevcutmuş bu şehrin içerisinde. Toplam 1248 kavşak, 45.000 park edilmiş araba, bunların 38.000'i sürülebilir ve parçalanabilir. 17.000 tane 17.000 tanesi ise trafiğin içerisinde hareket edebiliyor ve bunlar da parçalanabiliyor. Toplam 7.000 tane bina mevcutmuş. 28.000 tane ışık sokak lambası sadece şeylerin yanında, sokakların yanındaki yerler ve 13.000 tane de kanalizasyon deliği varmış. Kanalizasyon deliği burada birazcık böyle gıdıklayıcı bir şey. Ve 10 milyon tane asset üretmişler sırf bu şehri yapabilmek adına. Sadece güneş, gökyüzü ve emisif materyaller bu şehri aydınlatıyor diyor. Herhangi bir başka directional light kullanmamışlar. Bu caddelerin üzerine herhangi bir başka ışık kaynağı yerleştirmemişler. Yani aslında işin optimizasyon kısmı aslında burada. Sen dynamic ışığı bir kere düzgün optimize edersen başka statik ışık kullanmadığın için bir şekilde projen optimize hale gelebiliyor. Toplam 35.000 metahuman yaşıyor bu şehrin içerisinde. Yani biz hatırlarsınız bir önceki videoda 3 tane metahuman'ı koyduğumuzda 60 FPS'in altına düşüyorduk. Bir şekilde metahuman'ları da optimize edeceklerini söylemiştim. Optimize etmişler gibi görünüyor. Toplam poligon sayısı ise 7 milyon bina, 1000 tane bina asetinden 7 milyon bina yaratmışlar. Her biri ise milyonlarca poligon içeriyor içerisinde. Yani bu şehrin içerisinde milyarlarca poligon var. Yani şöyle söyleyeyim, sizin oynadığınız herhangi bir oyun sahnesine 4 milyon poligonun üstüne çıkarsa geçmiş olsun, 60 FPS'i unutun. Öyle diyeyim size. Yani 4 milyon 5 milyonken şu anda bir render limitimiz, adamlar milyarlarca poligondan bahsediyor. Bunun da tamamı Nanite'a ve Lumen'e borçlu. Yani ya bir yandan heyecanlanıyorum, bir yandan üzülüyorum, bir yandan seviniyorum. Çünkü boşuna uğraşmadığımızı gösteriyor. Şu anda Unreal Engine 5'e verdiğimiz yatırımların karşılığını umarım 1-2 seneye alacağız diye düşünüyorum. Unity bekle, Unreal Engine geliyor. Dediğim gibi kanalımda Unreal Engine 5 ile alakalı videolar çekiyorum. Metahuman ile alakalı videolar çekiyorum. Nanite, Lumen, animasyon, kodlama, bu tarz bilgiler hakkında bilgi almak istiyorsanız, oyun geliştirmenin
daha çok Unreal Engine tarafını, gerçek dışı olan tarafını görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağı bırakın. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.